İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş geldin Fundacığım. İyi akşamlar. Evet Fundacığım, senin katılım isteğini bekliyorum. Evet, geldi. Kabul ettim. Merhaba, nasılsın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyileştim. Çok şükür. Geçmiş olsun. Evet, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim valla. Gerçekten 10 güne yakın süren bir hastalığın arkasında sesimde çok hafif bir şey var ama iyi Yok, hissediyorum. bayağı iyi görünüyorsun. Evet. Yaramış diyeceğim. Bu ama şu ekranımı bir saniye düzeltmek istiyorum. Çünkü seni alınca şey değişiyor. Ayarlar değişiyor. Bir dakika. Şöyle kendimi ayarlayayım. Sen de birazcık hep şeyde görünüyordun. Bugün tam görünüyorsun, gayet iyi. Heh. Tamam, şöyle ayarlamış oldum. Bir dakika. Evet, şimdi daha iyi oldu galiba. Evet. Evet, bu ara bayağı hastalanınca uzunca bir süre yatırıyor herkesi. Evet, şimdi bugün konumuza girmeden önce şu solar flare yani güneş patlamaları ile ilgili bir başlasak. O konudaki görüşlerin nelerdir? Bizi bedenen, fiziksel olarak da etkileyen bir takım şeyler oluyor belli ki. Evet, evet oluyor. Özellikle aslında biraz daha geçen hafta daha çok etkilendiğimiz bir konuydu bu. Dolunay geçen son dolunay, yani bir 10 gün olacak artık olalı. Çok güçlü ve zorlayıcı enerjiler taşıyordu ve aynı zamanda da o dönem çok yoğun güneş patlamaları oldu ki uzun bir süredir oluyor ve devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Bu güneş patlamaları bizi hücre ve DNA boyutunda etkiliyor. Yani bu içinde olduğumuz yeniden doğuş, tekamül süreci, dünyanın beşinci boyuta geçme sürecinin bir parçası aslında bu güneş patlamaları. Zaten bütün yaşam kaynağımız güneşle bağlantılı bizim. Ve orada meydana gelen değişiklikler direkt bütün canlıları etkiliyor aslında. Ama bizleri de DNA boyutunda etkiliyor. Yani bir üst boyuta geçmemiz, evrimleşmemiz için bizim aslında fiziksel beden olarak da bir dönüşüm geçirmemiz gerekiyor. Yani bu sadece duygusal travmalarını temizle, zihinsel alanda meydana gelen bir süreç değil. O değişimler fiziksel bedeni de etkiliyor. O nedenle zaten yoğun şifalanma ve gölgeleri dönüştürme sürecinden sonra kişilerin işte beslenme alışkanlıkları, yaşam alışkanlıkları, bedenleriyle kurdukları ilişki de değişiyor. Daha sağlıklı beslenmeye başlamak, bazı bedene zarar veren alışkanlıkların kahve dahil bazı kişilerde çıkması, işte sigara, içki vesaire, hani onları saymıyorum bile. Bunlar hayatımızdan çıkıyor çünkü yani temizlediğin eve tekrardan pislik basmak istemiyorsun, kısacası. Aslında bu. Dolayısıyla bazı kişilerde bu otomatik oluyor. Mesela bir danışanımla alakasız bambaşka bir konuyu çalışmıştık. Bir hafta içinde beni aradı ve dedi ki biz ne yaptık? Ben neden içki ve kahve içemiyorum şu anda? Yani Hmm. içemiyorum. Hani zehir gibi geliyor. Hani sigara veya içkiyi ilk deneyen kişi, yani içenler ilk denedikleri anı hatırlarlarsa aslında çok tatsız bir şeyi biz kendimize alıştırıyoruz. Dolayısıyla vücut
tekrar orijinal ayarlarına döndüğü zaman tekrar aynı tepkiyi veriyor ve onu bedenine almak istemiyor. Yani beden onu istemiyor. Dolayısıyla bir zihinsel nefs terbiye süreci yaşanmadan direkt çıkmış oluyor vücuttan. Şimdi güneş patlamaları da 4 beden ve fiziksel beden dahil olmak üzere bizim dönüşümüze katkıda bulunup toksik ne varsa sistemimizde dönüştürmek için yağan nurlar gibi, işte etkiler gibi, elektromanyetik varlıkları, zaten elektromanyetik alanımız direkt etkileniyor. Ve bu patlamaların olduğu zamanda da dolayısıyla yoğun duygusal, bedensel ağrılar veya duygusal travmaların, çözülmemiş konuların açığa çıkması gibi birçok tepki gösterebiliyoruz. Ne kadar arınmış isek yaşadığımız etkiler o kadar hafif ve kolay oluyor. Tabii bu etkilerden haberdar olmayan ve birden aşırı sinirli, işte bedeninde garip ağrılar, kendini iyi hissetmeme gibi bir anda birçok etki yaşayan insan var şu anda dışarıda. Hani dolunayın biliyoruz bedenimizdeki etkilerini ama güneş patlamalarının da var ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Yani bu süreçte ne öneriyorsun dolayısıyla? Her Temiz zaman önerdiğimiz beslenme. arının. Yani arının. Bırakın dünyevi kaygıları biraz kenara artık. Paraydı, puldu, yatırımdı, ekonomi ne oldu, düştü, dolar arttı, çıktı. Yani herkesin standart konuştuğu konular bunlar. Bugüne kadar geldik, rızkımız verildi, yaşıyoruz Allah'a bin şükür, karnımız tok. Dolayısıyla doların inip çıkması, ekonominin, bunlar hepsi tuzaklar. Biraz bunları kenara koyalım. Biraz ilahi bağlantı, arınma, şifalanma, bunlara odağa kaydıralım diyorum. Yoksa yani sadece bedene iyi bakmak yetmiyor. Sadece duygusal travmaları çözmek yetmiyor. Sadece olumlama yapmak yetmiyor. Hepsini bir arada yapmak. Yani odağı biraz bu alana kaydırmak gerekiyor. Şimdi bugünkü konumuz potansiyel ve koçluk. Ben de tekrardan bu kısmı çalışırken diyeyim bir fark ettim. Yani zaten birkaç haftadır şunun üzerinde çok yoğun düşünüyorum. Aslında bu dönüşüm süreci veya işte manevi yolculuk da diyebileceğimiz ya da spiritüel yolculuk dediğimiz süreç aslında gibi görünüyor. Hani böyle çok la 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 harika bir hayat falan gibi. Ama şunu fark ediyorum ki aslında ciddi bir adanmışlık gerektiriyor, cesaret gerektiriyor, çalışkanlık gerektiriyor, azim gerektiriyor. Dolayısıyla öyle hani bohem işte ah Zekicim takılalım buralarda falan gibi bir şey pek de değil. Hiç değil Hiç hatta. değil hatta. Evet. Dolayısıyla onu tekrar böyle bir hatırlamış oldum. Şimdi seninle de sorularımızla da ilerlerken daha da derinleşelim o konuda. Şimdi ilk olarak Spiritüel komando eğitimi bu. Evet, doğru. O kadar net, yani ben de tabii ilk girdiğimde herkes aynı şeyle, ay çok güzel 2-3 seminer yapacağım, hayatım yoluna girecek, niyetlerimi ekeceğim, her şey yoluna girecek. Öyle olmuyor. Yani bunu da çok anlatan da yok. Evet. Çünkü birazcık hani işte neydi o, aile içinde kol kırılır yen içinde kalır misali. Spiritüel camia da kendi sıkıntılarını biraz kendisine saklıyor gibi oluyor. Biraz Evet. dışarıdaki insanları korkutmamak, biraz da çok anlaşılamayacağı için. Çünkü zorsa, her şey yoluna girmeyecekse biz niye bu yola giriyoruz? Ama öyle de değil. Yani mükafatları da çok fazla. Dolayısıyla biraz anlaşılamayacak bir lisanı konuşmak gibi oluyor henüz bu yola girmemiş kişilerle. Dolayısıyla burada tabii çok başka dinamikler ve öyle her şey evet bir anda yoluna giriyor değil. Ama çok
yoluna giren şey de var. Bu bambaşka bir konu, değindiğin için birazcık açayım o alanı da dedim. Evet, yani hediyeleri çok fazla ama şey değil, yani işte biz böyle iki tane olumlama öğrenelim. Bir işte hedefimizi hayal edelim, vision board'lar yapalım ve olsun kadar basit de değil. O yüzden onu birazcık açalım istiyorum. Şimdi öncelikle senin hep regresyon yaptığından bahsettik ama aslında bugünkü bölümümüzle de birlikte ciddi bir koçluk çalışması da yapıyorsun. Ama bu koçluk da yine çok şey biliniyor. Yüzeyde çok basit bir şey gibi görünüyor. Halbuki koçluk çalışması hakikaten insanın yaşamını değiştiriyor. Şimdi ilk olarak şununla başlıyoruz. Potansiyelini keşfetmek aslında. Bu da yine birçok öğretide, mesela tasavvufta da esmanı gerçekleştirmek falan diye anlatılıyor. Ben böyle hep okurken karşılaştırıp burada aslında aynı şeyi söylüyor diye düşünüyorum. İşte ne bileyim, mesela Deepak Chopra Dharma diye bahsediyor. Sen de potansiyelini gerçekleştirmek diye anlatmışsın kitapta. Yani günün sonunda kendimizi bilmemiz gerekiyor. O ilk potansiyelini gerçekleştirmek, ne olduğunu bilmek, nasıl katacağını bilmek. Yani buna nereden başlamamız lazım? Hiç bilmiyoruz mesela. Çünkü bir takım ezberler veya doğru olduğunu zannettiğimiz şeylerle belli yaşlara gelmişiz çocukluktan bugüne. Ama bir şekilde tatmin hissetmeyen ve mutlu olmayan bir çoğunluktan bahsediyoruz. Bir şeylerin değişmesini isteyen. Evet, çünkü insanlar belli bir kalıbın içine doğru sıkıştırılarak yetiştiriliyorlar. Yani belli bir format var, belli bir şekil var ve sen o kutunun içine işte oran sık kesiliyor, buran ki sen o kutunun içine gir ve oradan aynı formatta işte ürünler çıkıyor aslında, ama sen o değilsin. Sen onun içine uymaya, işte kolun bacağın kesiliyor, bilmem ne oluyor, kafanın orası, hani o Cinderella'nın ayakkabısını giymeye çalışan kadınlar gibi bir anlamda o kutunun, o kalıbın içine uydurulmaya çalışarak yetiştirildik hepimiz. Kimse dönüp de bugün biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum ama bazen de öyle şeyler duyuyorum ki hala olmadığına hayret içinde kalıyorum. Yani kimse senin potansiyelin nedir hayatta, ne yapmaktan zevk alırsın nedir? Yani işte matematiği olmayan çocuğa ısrarla matematiğini düzeltmeye çalışmak. Şimdi artık yavaş yavaş, yani bu çocuğun güçlü kasını, müziğe eğilimi varsa müziği, matematiğe varsa matematiği. Hepimiz eşsiz ve özgünüz. Ne demek bu? Yeteneklerimiz, yapmaktan hoşlandığımız şeyler, iyi olduğumuz şeyler, iyi olmadığımız şeyler birbirinden farklı ve hepimizin bu yaşama katmaya getirdiği bize özgü güçlü niteliklerimiz var. Bir seminere katıldığım bir seminerde o kişi herkesin deha alanı diye ifade ederdi bunu. Bir deha alanımız var hepimizin. Bu yemek yapmak da olabilir. İşte şifalandırmak olabilir, müzik çalmak olabilir, gibi gibi, spor yapmak olabilir. Hepimiz hepsinde çok iyi değiliz. Leonardo da Vinci gibi düşünmek diye bir kitap var. Michael Gelb'in yazdığı, Amerikalı bir yazar, eğitmen. Hatta kitabımın arkasında yorumu var. Seneler önce tanışma fırsatı bulup sonra yıllar içinde dostluğumuzun devam ettiği çok değerli ve bilgili bir eğitmen. Onun kitabında Leonardo da Vinci neden dahi? Çünkü her alanda dahi. Kategorilere, yani o kitapta da 10 kategoriye ayırıyor dehayı. Mesela sporda bir alan, müzikte bir alan, işte empati yeteneği, EQ, IQ deniyor birer alan, gibi gibi bütün alanlara. Şimdi hepimiz oralar hepsinde iyi değiliz. Ama Leonardo da Vinci hemen hemen hepsinde deha. İşte Atatürk hemen hemen hepsinde deha. Hemen hemen değil, belki hepsinde deha.
Bu çok ender olan ve biraz insanüstü bir potansiyelle doğmak demek. Şimdi bizler öyle değiliz. Belki üst benliklerimiz öyle ama dünya deneyiminde değiliz ve bize iyi gelmeyen kendi yeteneklerimiz, güçlü olduğumuz, ruhumuzun çekildiği konuyu yapmadığımız zaman iyi hissetmiyoruz. Çünkü hayat amacı çok önemli. En derinde ruhun arzusu benim amacım ne? Yani ben ne katıyorum yaşama? Çünkü çalıştığım bütün insanlarla hep sordum. İşte her şey tamam. Bütün hepsini ne yapmak istersin? Başkalarına iyi gelmek isterim. Aslında insanlar temel ihtiyaçlarını, parasal kaygılarını vesaire tamamı bir doyuma ulaştıklarında ortaya çıkan şey iyi gelmek, katkıda bulunmak oluyor. Dolayısıyla biz her şeyi tersinden yaşıyoruz. Ana amacımız bu olsa katkıda bulunmak birbirimize. Zaten herkesin bütün ihtiyaçları karşılanmış olacak. İşte o survival'dan thrive'a geçmek. Şimdi bazı insanlar ancak işte o doyuma ulaştıktan, o işte finansal ihtiyaçlarını vesaire karşıladıktan sonra bu alana bakıyor. Bazı insanlar da çok sıkışıyor, yapamıyorlar yani o hayatta para için işte daha iyi bir ev için yürüyemiyorlar o yolu ve arayışa geçiyorlar. O belki ihtiyaçlarındaki bir takım şeylerden feda. O ruhun çağrısı, ruhuyla olan bağlantısı onun bu hayat misyonuyla ilgili. Şimdi benim yaptığım koçluk çalışmalarında özellikle potansiyelle ilgili çalışıyorum. Aslında bunu bulmak kolay. Hani balık tutmak gibi. Ben kişinin içinden onu çekiyorum böyle. Belli bir Senin takım için yöntemler. kolay bence. Yok yani benim için kolay. Dolayısıyla benimle çalışan karşıdaki kişi için de kolay oluyor. Çünkü belli yöntemler var, teknikler var. Zaten onu görebiliyorum karşımdaki kişide ama görmeyle ilgili değil. Yazıyoruz, çiziyoruz, regresyondan farklı sorular, cevaplar, formlar doldurduktan sonra bir iki seansla bu ortaya çıkıyor. Bu işin kolay kısmı. En azından neler olabileceği ortaya çıkıyor. Tam adı konmasa da. Esas yolculuk sonra onu gerçekleştirmek için yürümesi gereken yol. Yani bulmakla bitmiyor iş. Sonra onu atıyorum mesela müzik olabilir bu ama müzik eğitimi almamış olabilir. Yeterli eğitim, donanım, pratiğe sahip olmayabilir bunu yapmak için. Dolayısıyla bir başka yepyeni bir yolculuk başlıyor. Eğitim alması yani potansiyelin var diye eğitim almaman veya işte bu bir anda buldun tamam oldu bitti. Hayır yeni bir yolculuk, yeni bir çaba başlıyor bunun üzerine. Bu gezegen öyle her şeyde bir yolculuk, bir çaba gerektiriyor. Kişinin ondan sonra o yolu yürüyüp yürüyemeyeceği esas zor ve mevzu olan kısım. Çünkü gençlerde nispeten daha kolay. Mesela bir lise öğrencisiyle çalışmıştım. Üniversite sınavlarına girecek ve hangi bölümü istediğini bilmiyordu. Aynı dediğim bu teknikle çalıştık. Ben ikinci seansta çıkar ortaya gibi düşünüyordum. Daha ilk seansı yapıp formları göndermemle ikinci seansa geldiğinde bulmuştu. Zaten annesi bana göndermişti. Annesiyle de konuşup hani aile zaten bu alanı açan birisiydi. Mesela ve hiç beklemediğimiz şeyler çıkabiliyor. Dil bilimci olmak istiyor. Dil bilim uzmanı. Ve gidiyor bunu sonra hocalarına söylüyor ve aslında tepki alıyor. Çünkü dil bilimcilik hani kabul gören, her dönemin kabul gören meslekleri var ya doktor, mühendistir. Şimdi biraz daha futbolcu, sanatçı ön plana çıktı. Yarın öbür gün kodlama dili veya işte yapay zeka uzmanlığı olacak. Yani o dönem kabul gören, iyi gelir getireceği düşünülen meslekler ön plana çıkıyor. Bu kişi dil bilimle ilgili böyle bir ilgisi var. Yani bilemiyoruz ki kimin neye ilgisi olacağını. Hocalarına söylüyor ve hatta biraz hani tepki de alıyor. Yani hani ne bileyim daha böyle bir bilinen ekonomi vesaire gibi. Ama çok netti. Ailesi çok destekçisiydi ve girdi öyle bir bölüme sonra.
Belki o seansları yapmamız bütün hayat çizgisini değiştirdi. Mesela orada şaşırdığım hocaların da onları halen bir standarda sokuyor olmaya çalışmasıydı. Sonra uzun dönem çalıştığım başka bir danışanımla, o da bizim eski sektörümüzde pazarlama ile bölümündeydi ve artık çok mutsuzdu belli bir aşamadan sonra ve arıyoruz bulamıyoruz. Onunla sancılı bir süreç oldu. Bir türlü ortaya çıkmıyor ama eski eşyalardan hoşlanıyor gibi falan filan derken tamamen böyle antika ve eski eşyalara ilgi duyduğu ortaya çıktı. Hiç yani ona bakarak ben de bunu onda göremezdim. O da kendisinde görmüyordu o balık tutar gibi içinden çekmekle ilgili. Sonra bir seminerime katıldığımda niyet ne istiyorsun mesela çalışmaları yaptırdıktan sonra bir antikacı dükkanım olmasını istiyorum diye bir niyet koydu. Öyle bir dükkan için yatırım yapacak o gün için öyle bir finansal imkanı da yoktu. Bu niyeti koyduktan bir ay içerisinde falan ona bir teklif geldi. Böyle atıl çalışmayan ama böyle bir yer var ve işletmeci aranıyor oraya. Bir arkadaşı vasıtasıyla. Ve orada başladı. Karaköy'deki Oldies and Goldies şu anda. Karaköy'e giderseniz Zeynep'le tanışabilirsiniz orada. Halen Oldies and Goldies'i işletiyor kendisi. Pazarlama iletişimden antika mağaza ve çok mutlu. Mesela ben çok antika vesaire seven birisi değilim. Mesela bana çok değişik gelmişti bir kişinin Değişik antika hakikaten. tutkusu. Evet, yani değişik şeyler çıkıyor ve çok mutlu o parçalarla. Yani hakikat benim de onu dışarıdan bakarak belirli yöntemler dolayısıyla bilemiyoruz ve insanların çok değişik potansiyelleri, tutkuları. Bir de bu sabit bir şey değil. Yıllar içinde de dönüşebilir. Yani bir meslek yapıyor Doğru. olmamız da ayrı bir yine kalıba sıkıştırılmak. Birçok şey yapabiliriz. Lemuria yolu kitabı vardır, Lemuryalıların nasıl yaşadığıyla ilgili. Yani onu hakikaten okuyun. Nasıl toplumları, sosyal yaşamları, ilişkileri vesaire. Tabii bizim bugünkü toplum yapımızdan çok farklı ve muhteşem. Çoğunun ilgi alanında olan birçok meslekleri ya da yaptıkları aktiviteleri diyelim artık onlara Evet, hobiler de olabiliyor. olabilir sonuçta. İlla meslek olması da gerekmiyor. Yeni hobiler katabilir hayatına. Zaten sır Hakikaten. genelde hobilerin içinde oluyor. Çünkü hobi bizim para kaygısı olmadan keyif için yaptığımız şeye söyleniyor ve hayat sıralamamızda hemen hemen en altlarda kalıyor hobilere vakit ayırmak. Son sıralarda. Aslında Evet. hobilerin içinde de saklı cevap. Aslında hobiler bizim en üste geçmesi gereken alanımız ve o hobi eğer yaşam kaygısı taşıyorsa kişi yani bir yaşamak için bir gelir yaratma durumunda ise çoğunluk öyle ama herkes değil. Başka yerden geliri olanlar var ve herkesin durumu hayatta farklı. O zaman hobisinden gelir yarattığı bir hale gelmesi gerekiyor. Evet ve bunu yaparken böyle bir sihirli bir el değsin. Bütün işte böyle bir isteğim var ve bu gerçek olsun gibi bir beklentimiz de oluyor bazen. Yani hani orada gerekli olan çabayı da ortaya. Sen burada şey olarak bunu çok iyi anlatıyorsun. Bilinçli yaratım. Yani aslında her türlü bir yaratım halindeyiz. Ama bilinçsiz olarak da yarattıklarımız var. Aslında bilinçli yaratım yani potansiyelinin ne olduğunu belirleyip ondan sonra da bunu bilinçli olarak yaratmak üzerine bir yolculuk başlıyor. Şimdi seninle diyelim bu konularda çalışmaya başladığında bir kişi o yaratım sürecine geçirirken de ne kadarlık bir süreden bahsediyorsun? Yani bir iki yıllık gibi bir süreçten mi bahsediyorsun? Herkes de farklı. Regresyondaki gibi yani birçok kriter var orada. Hayat şartları, onun kendi cesur adımlar atabilme yeterliliği,
seçtiği potansiyelin ne olduğu, belki zaten onu hemen yarın yapmaya başlayabilecek donanımda, geçişi kolay olabilir. O cesur adımı atmaya hazır bir yerde. Belki ileriye dönük onu hazırlamak gereken, yani 2 sene sonra belki hani şu anda yaptığı işten de çok mutsuz değil. Dolayısıyla her kişiye kendi özgün durumuna göre değerlendirmek gerekiyor. Yani ben kendim de o yolu yürüdüm. Ben de biliyorsun pazarlama, iletişim sektöründe yıllarca çalıştım profesyonel hayatta. Çok ciddi bir kurumsal hayatım da var, 15 yılı aşan. Uluslararası şirketlerden aile şirketine kadar. Oldukça da severek de aslında yaptığım yerleri de çok fazlaydı ve hani bence çalışılabilecek çok dışa dönük bir karakter, hani sosyal olan birisi için çok uygun. Ben de öyleydim. 20 yaşlarındaki bir genç kızın çalışabileceği yine en güzel ortamlarda çalıştım. Dolayısıyla tamamen her şey negatif değildi ama ruhsal bir doyum içinde değildim. Her zaman bu değil, daha başka bir şey. Bir içimde bunun olmadığını ve çok sıkışmış hissettiğim çok da fazla zamanlar oluyordu. Ama o yolculuğu da yaşamam gerekiyordu ki o kadar sene çalışmanın getirdiği deneyim benim şu anda insanlarla çalışırken aslında deneyim havuzumda. Oradan yararlanıyorum. Ne kadar çok deneyimimiz varsa, biz ne kadar çok deneyim yaşadıysak o kadar başka insanlara aslında bir taraftan da faydalı olmamız da önemli bir kriter. Benim oradan potansiyelim yani bu çalışmaların potansiyelim olduğunu keşfedip hani hep ilgiliydim, yaşam neden buradayız, ama bir terapist olmak, bir şifacı olmak açıkçası aklımda yoktu. Yani öyle psikoloji okuyayım falan diye düşünen birisi de değildim. Psikoloji yazacaktım da sonra pazarlama okudum. Ben kendimi iyileştirmek için çıktım yola. Orada da pazarlama sektöründen gelen organizasyon yeteneğimi ve bilgi becerimi kullandım. Amacım oydu. Sonra oradan yavaş yavaş öğrendikçe böyle bir dürtü çıktı. Hatta 20'li yaşlarımda bir astrolog bana dönüşüme katkıda bulunmak, işte astrolog olabilirsin, kitleleri etkileyebilirsin gibi şeyler haritamda görüp söylemişti. Ve ben hiçbir şey anlamamıştım dediğimden. Daha kendim herhangi bir şifa yolculuğuna da başlamamıştım. Dolayısıyla bazen anlayamıyoruz bile potansiyelimizin ne olduğunu. Gerçekten anlamamıştım. O seansımı hatırlıyorum. Hatta Barış İlhan'dan almıştım. O dönem Türkiye'de zaten 2-3 tane astrolog vardı. Tabii astroloğa gittiğim için astrolog olabilirim demek herhalde falan deyip, ama yani kitleleri etkilemek, işte kitlelerin dönüşümü hiçbir şey ifade etmemişti bana. Dolayısıyla fazla erken bir zamanda potansiyelimiz bize söylense bile anlayamayabiliyoruz. Doğru. Çünkü ben daha hayatımda seminer bile yapmamıştım. Hürriyet Dergi grubunda çalıştığım dönemde o zaman isteklerim, meraklarım vesaire oraya giderken çok farklıydı. Evet, astroloji aslında yani doğum haritalarımız bence herkesin çıkartması gereken ve ara ara bakması gereken bir şey. Çünkü o kendini tanıma, bilme yolculuğunda çok ciddi tiyolar veriyor. Nasıl biri olduğunu bildikçe ve anladıkça da o konuda hani potansiyelini de onunla birlikte geliştirebiliyorsun. O yüzden önemli Çok astroloji. önemli ama erken söylendiğinde de anlayamayabiliyorsun. Evet. Hani bir karşı tarafa bir şey söylüyorsun ama ulaşmıyor oraya. Çünkü henüz bilinç onu idrak edecek yerde değil. Hani kendi örneğimden verdiğim gibi. Doğru. Yani o zamanki Zekiye hani bunu çok düşünemezdi. Çünkü daha henüz o yolu yürümemiştim. Evet, bu yolculukta benim aslında burada en önemsediğim kısım yola çıktığında o engeller kısmı. Onu da çok güzel anlatmışsın. Yani aslında birçok insanın birçok isteği, hayali var.
işte oturduğunda bir çay sohbetinde bile hemen 5-10 dakika bile konuştuğunda aslında o anki halinden ne kadar mutsuz olduğunu söyleyip sonra peki şunu niye yapmıyorsun diye hani konu açıldığında hep engellerimizden bahsediyoruz. Ya şundan dolayı Bahaneler yapamam, bundan çok. dolayı. Yani o anda da onları söylüyoruz. Yola çıksak da yine yolda da karşımıza çıkıyor birçok engel. Sen burada kitabında bir şey demişsin. Ben bunu çok sevdim aslında. Diyorsun ki hayalimize ulaşmak için aşmamız ve yüzleşmemiz gereken birçok zorluk olacağı ve bu denemelerin birçoğunda başarısızlık yaşamamızın doğal olduğu öğretilmedi. Hatta kaçınılmaz diyelim ona. Evet, Doğalı doğal ve kaçınılmaz. kaçınılmazla değiştirebiliriz yani. Kaçınılmaz bu dünyada. Ve biz hani bir engelle karşılaştığımızda hemen geri çekiliyoruz. Zaten bence bütün şeyi değiştiren yani konuyu yaratan şey o. Yani bu şey gibi hep anlatılır ya KFC ile ilgili. 999 kere red görüp bininci seferde dükkanını açabilmiş ve o efsanevi tavukları dünyaya tanıtabilmiş. Dolayısıyla aslında başarılan bir sürü şeyde ciddi kere veya yıl boyunca başarısızlık gizli. Yani hiç ben böyle şey duymadım zaten. İlk yaptım ve oldu her şey gibi bir şey de olmadı. Şimdi Bazen senin oluyor oradaki da ender durumlarda öyle olanlar da var. Hakikaten o kişinin yolu kolay. Akıyor yani. Var öyle durumlar. Bir şekilde yaşam onun böyle nehir gibi taşıyor bir yere. Ben öyle örnekler de duydum. Çok değil ama var. Zorluk yaşayacağımız yani demin onlar da bir yerde bir zorluklar yaşıyorlar ama bazıları hakikaten o KFC örneğin dediğin gibi gerçi KFC hani e, çok negatif baktığım bir marka ama hani sonuçta orada ben geçen gün potansiyelle ilgili bir post paylaştığımda tekrar bu konu gündeme geldi. Orada paylaştım. Turkcell'in kuruluş hikayesini kurumsal hayattayken Murat Varga'yı dinlemiştim ben. Esas Turkcell'in küçük ortağı ama Turkcell'in fikrini getiren kişi kendisinden dinleyip çok etkilenmiştim. İşte bir gazeteci buluyor onu yurt dışından bir haberde görüp işte böyle bir daha henüz cep telefonları vesaire yok. Böyle bir teknolojiden bahsediyor. O da görüyor potansiyeli ve alıyor ve Türkiye'deki bütün büyük firma Wikipedia'da da yazıyor zaten aynı hikaye. Google'a girip baktığınızda görebilirsiniz. Koç Holding, Sabancı Holding gibi Türkiye'nin hani önde gelen en büyük holdinglerini projeyi götürüyor ve reddediliyor, kabul edilmiyor. Sonra işte şu anda da sahibi olan, şu anda bu iletişimi yapmamıza imkan kılan hani Çukurova Holding kabul ediyor ve onlarla Turkcell kuruluyor. Yani bu kadar büyük holdingler bile inanılmaz bir potansiyel kapılarına gelip reddediyorlar. işte orada o pes etmemek en kritik şey bence. Evet, Devam edebilmek. tabii Ve ve bunu da gösteriyor ki başkalarının sen yapamazsın, olmaz. Zaten en sık duyduğumuz şeylerden bir de dış dünyadan bize gelen sesler. Yapamazsın, olmaz, saçmalama, işte canım ne risk alıyorsun, işte geleceğin, o bu. Hatta sen yorum yazmıştın çünkü sen de aslında böyle bir yolculuğu yaşamış birisin kendi şirketini kurarken ve bunların hepsini duydum ben de demişsin. Belki sen de kısaca bahsetmek istersin kendi hikayenden. Dolayısıyla yapılmamış bir şey yapıyorsan hele ki herkes toplanıyor, anlaşmış gibi seni durdurmaya çalışıyor. Ya bir destek verin değil mi? Hani gerçekten bir kişi bir yolculuğa çıkmış kendi yolunda ilerlemeye çalışıyor. Dünya onu destekleyeceğine birdenbire bir köstekleme enerjisinin de ortasında kalıyor. Dolayısıyla çok alanda ki engelleri aşman gerekiyor. Sadece içsel değil bir de dışsal engeller de ortaya çıkıyor. doğru.
Yani dışsal olarak tabii o motivasyonu çok etkileyebilecek bir şey. Orada gerçekten odaklanarak yürümek ve hiçbir şey duymamak falan, onlar önemli. Bir de ama dediğin gibi içsel de durduran şeyler oluyor. Yani birisi bir şey söylediğinde aslında tetikleniyor. Ya evet, ben nasıl yapacağım ki bunu filan diye ikna olmaya başlıyor insan. Biz şimdi bir projemiz var. Şimdi bahsetmeyeyim, inşallah olunca bahsederim. Ee, Onunla ilgili hani kimi arasam, ya Fundacığım hani bu böyle gelmiş böyle gidiyor. Sektör olarak bu söylediği şey yapılamaz filan diye cevaplar geliyor. O sırada pes etmemek bence aşırı kritik bir nokta. Ama bir taraftan da burada senin katkın şey anlamında da çok önemli bence. Regresyonlarla da. Yani evet, potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere tanımladık. Sonra o yolculuğa çıktık. O yolculukta ara ara o çelmeler takılıyor. Ve engeller dersin ona, işte korkularımız dersin. Bir takım şeyler bizi geri çekiyor. O süreçler aslında bir taraftan da bizim dönüştürmemiz gereken şeyleri gösteriyor. Değil mi? Ve onları da seninle o çalışmaları yaparak yolda da devam edebiliriz. Aynen, Yaşadıkça. aynen. Şimdi ben regresyon yaptığım için regresyon tarafım hep daha ön planda. Hani koçluk tarafım o kadar öne çıkmıyor. Regresyon çünkü çok hızlı hayat dönüştüren bir alan olduğu için çoğu kişi de regresyon öncelikli çalışmak istiyor bende. Ama aslında şimdi ikisinin farkı şu: koçluk geleceğe bakar, travma çözmez. Hı Yani hı. içsel bir yolculuk, işte sorun nereden geliyor. Koçlukta bu bölüm hatta yoktur, yani oraya bakmayacaksın bile denir. Sadece ileriye hedef koyup ve sadece soru sorar koçluk. Klasik koçluk metodolojisinde karşı tarafa bilgi vermezsin. Sadece soru sorarak onun farkında olmasını sağlayıp onun koyduğu bir hedefe nasıl ilerleyeceği konusunda sorular ve to do'larla beraber onu aslında gitmek istediği yöne yönlendiren bir metodoloji. Ama şimdi ben şöyle düşünüyorum. Orada değilse zaten içsel bir blokajı var. Yani onu çözmeden zaten oraya gidemeyecek. O zaman gidecek, bu sefer terapiyi başkasından alması gerekecekse, koçluğu klasik yöntemle yapıyorsa. Şimdi ikisinin bir arada olması gerekiyor. Yani hem içsel dönüşümünü yürüteceksin, hem de ne yöne gitmek istediğini belirleyeceksin. Benim kendi özgün çalışma yöntemim bu. Ben ikisini birleştirerek çalışıyorum. Yani İşte o terapistlerle. çok kıymetli bence. O ikisinin el ele olması aşırı kıymetli. Çünkü o şeyi durduran, o ilerlemeye engel olan zaten o içsel kayıtlar ya. Aynen öyle. Yani ikisi birlikte olması gerekiyor. Çünkü bir şey henüz tezahür etmediyse neydi? Her şey yansımaydı. Bizim içsel programımız gerçekliğimizi oluşturuyordu. Sen orada onun tezahür etmemesine sebep olan engeli, blokajını bulup dönüştüreceksin. O zaman kuantum hızda realite değiştiği için tak değişebiliyor. Ama bazen öyle olmuyor. Yani evet, şey yaptık ama sen tamam, tohumu ektik şimdi. Suyunu vereceksin, doğru ışık alacak. Koçluk orada devreye giriyor. Dünyevi alanda, yani fiziksel boyutta yapılan çalışmayı kanalize etmek, oluşan şifayı doğru yöne, doğru yaratıma kanalize etmek aslında. Dolayısıyla benim özgün çalışma yöntemim bu. İki türlü çalışıyorum. Hem içsel dönüşümü yapıp hem de dünyevi boyutta fiziksel adımlar ve hedef belirleme. Bu şekilde çalışan yani başkaları da vardır illaki, bilmiyorum, ama benim özgün çalışma yöntemim bu, ikisinin bir arada el ele olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ikisi iç içe, el ele çalışan şeyler. Bir bütün, yani holistik bakmamız gerekiyor her şeye. Bütünsel yaklaşım içinde olması lazım. Ya bana bu çok anlamlı geliyor çünkü dediğim gibi aslında yani bir kısım var, bazı insanlar harekete geçemiyor. Bazıları ve çoğunluk harekete geçiyor ama devamını getiremiyor.
Yani en basitinden kilo verme hedefi mesela. Başlayıp yolda devam edip sonra 3 ay sonra bir yerde tıkanıyor. Ama orada hani hemen pıt seninle o çalışmayı yapsa aslında o çıkan engeli temizleyip tekrar yola devam edebilir. Tabii ki kilo konusunda çok oldu öyle çalıştığım. Büyük kilolar hem de. Böyle 30-40 kilo verenler oldu. Ben kilo verememesine sebep olan içsel kısmı çalışıyorum orada. Diyetisyen değilim, beslenme uzmanı da değilim. Sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum ve burada çabam var. Bunu hep söylüyorum ama sağlıklı beslenme, kilo verecekse bunu bilen bir uzmanla çalışması gerekiyor. Yani mutlaka bir diyetisyeni ve çalıştığı başka bir kişi oluyor beslenmesiyle ilgili. Belki benimle yaptığı çalışmadan sonra gidip o kişiyle anlaşıyor ve onunla ilerliyor. Ben işin o tarafına karışmıyorum ama içsel engelini, bunlar arasında mide ameliyatı olup da vermeyi seçen de oldu. Hiç mide ameliyatı vesaire olmadan tamamen beslenmesini değiştirerek de veren oldu. Ben o kiloyu verememesine sebep olan bayağı çalışmamız gereken kişiler oldu. Çünkü o bu kadar büyük kilolarda çok katman oluyor. Ama var yani 30-40 kilolar veren kişiler de oldu. İkisi el Evet. ele yine. Evet, bir de şeye benzetmişsin. Bir dağ tırmanışı diye bir şeyden bahsediyorsun kitapta. Yani o beni şöyle çok etkiledi. Hakikaten bir yola girdiğinde başlangıç daha kolay. Sonra ilerledikçe zorlaşmaya başlıyor. Evet maalesef. Ve ama tam da değişimin olacağı anlarda o anlar oluyor. O yüzden dağ tırmanışı şeyi bana çok anlamlı geldi. Hani hakikaten o son şeyler daha işte orada zaten karar verdim. Dedim ki yani bu ciddi bir bu spiritüel yolculuk dediğimiz şey ciddi bir kararlılık ve baktığınızda da mesela dinlerde de bir sürü pratiklerden bahsediyor. Yani bunu bir fiziksel egzersiz gibi de görebilirsin. Ya dediğin gibi tam bir komandoluk aslında. Yani adanmışlık, yolda hiçbir şekilde kararından, hedefinden dönmemek ve bayağı her gün yılmadan yola devam etmek. Evet bu arada düşüyoruz da dönüyoruz da dönmek de istiyoruz. Yani o da sürecin bir parçası. Yani şöyle düşün spiritüel evet komando eğitimi çünkü bildiğimiz tarih boyunca insanın olduğu hali, oluş halini değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii ki o kadar kolay bir Evet. şey olmayacak. Yani keşke olsa ama bu gerçeklikte olmuyor. Zaten burada olmamız ve bütün onların sebeplerini zaten hep konuştuğumuz şeyler. Dolayısıyla böyle bir adanmışlık yani düşsen de kalksan da zorlansan da öyle ya da böyle yoluna devam etmeyi gerektiren içsel bir güç gerektiriyor gerçekten. O tırmanma örneği de gerçekten ben bir seminerde öyle bir dağa tırmandığım için o örnek var. Fiziksel olarak böyle çok doğada hemen hemen hiçbir şey yemediğimiz, çok az beslendiğimiz sonra da ateş üzerinde yürüyerek bitirdiğimiz bir seminere katılmıştım. Ve gerçekten dönüştürücü bir etkisi olmuştu hayatımda 2012 yılında ilk defa buraya köklenmeye başladığım süreç olmuştu ki 12 yıldır dönüşüm yolculuğundaydım zaten bu seminere katıldığımda. O ateş yürüyüşünden önce fiziksel biz çok aktiviteden bir tanesi de o tırmanıştı ve gerçekten böyle ciddi dik bir dağa tırmanıyoruz dağcılık kıyafetleri giyerek ve ben hayatımda dağcılık yapmadım ve dağa tırmanmadım. İşte gruptaki 30 kişi de benzer durumdayız yani. Standart insanlar fiziksel dağcılık anlamında. Hakikaten o ilk çıkış çok kolay. Sonra bayağı böyle düz bir yere geliyorsun. Yani şu kadarcık bir yer var ayağını koyabileceğin dümdüz bir duvar. Böyle asılı kalmış vaziyettesin dağda ama bağlısın yani düşersen ip seni tutacak zaten başka türlü olmaz çünkü düşme ihtimalin de var ve
aşağıdaki kişi sana söylüyor. İşte sağ ayağını sağda biraz yukarı doğru koy. Orada yer var. Şimdi sakin olman lazım. Onu çok iyi dinlemen lazım. Aldığın rehberliği. Bu nedir? Kaynaktan gelen rehberlik gibi. Tamamen o kişinin seni yönlendirmesini dinleyerek hareket etmen gerekiyor. Tutuluyorsun, güvendesin, onu biliyorsun. Yine ilahi yolculuk gibi. Yani Tanrı seni tutuyor, merak etme. Dinle, sana söylenen şeyi, doğru adımı at. Çünkü o dışarıdan görüyor nereye atman gerektiğini. Ama başlangıç çok kolay. Pıt 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 çıkıyorsun ortaya. Orta kısım çok zor. Yani çünkü belli bir yol almışsın. Bir o kadar daha yolun var zaten. Sonra o zor aşınca orta kısmı yukarıya doğru gelince biraz rahatlıyor çünkü çok az kaldı diyorsun. Okey, başardım, buraya kadar yaptım. O bir güven gerektiriyor. Fakat en son çıkış çok dik. Yani en zor aşama da aslında en son atlaman gereken yer. Zaten mahvolmuşsun, canın çıkmış ve bütün gücünü orada kullanman gerekiyor. Onu da başarırsan zaten oradan seni çekip yukarı alıyorlar. Tabii müthiş bir duygu, yani onu başarmış olmak. O yolculuk bana oradan esinlenerek bunu söyledim. Fiziksel olarak yaptığım bir şey olduğu için gerçekten buna benziyor hedefimize ilerlemek. Aynen oradaki evreler gibi. Aynı zamanda o sezgileri dinlemek, sana gelen rehberliği dinlemek gibi birçok unsur kapsıyor. Ve bir de hep şunu söylüyorum koçlukta gelenlere, ilk söylediğim şeylerden birisi. Yani nereye gideceksin? Şimdi yola çıktın, arkadaşına gideceksin. Bugün şimdi artık Google Maps var. Eskiden adres alıyorduk. Ne istiyorsun? Bana lokasyon at diyorsun. Atıyor, evet. Google'da açıyorsun, sana yolu gösteriyor. Şimdi nereye gideceğini bilmezsen arkadaşına gidemeyeceksin. Evet. Aslında hedef belirlemek bu, nereye gideceğini bulmak. Sonra sana bir yol güzergahı gösterir. Başka seçenekler de olabilir. Hiçbir zaman tek bir yol olmuyor. Farklı yollardan gidebilirsin. Sonra o yolu belirlemek. Bazen ne oluyor? Yoldan sapıyorsun. Google Map ne yapıyor? Tık 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 tekrar ayarlıyor. Sana yeni rut veriyor. Biz de yoldan saptığımızda tekrar yeni rutu oluşturmamız gerekiyor. Bazen de hedef değişiyor. Yani o sırada ben Funda'ya geliyorum. Funda diyor ki ay dur, ablam aradı, oraya gitti. Senle o tarafa gitmem lazım. Bir saat sonra atıyorum kanyonda buluşsak olur mu diyor. İşte ben karşıya geçerken birden rut değişiyor. Kanyona gitmek zorunda kalabiliyorum. Yani o hedefi belirledin, yolda da o değişiyor. Ama bütün bunları eğer böyle bir yolculukta, bu farkındalıkta ilerlemiyorsan bunlar hepsi kendi kendine oluyor. Neye göre oluyor? Sana biçilen standart güzergahta ilerliyorsun. O yoldasın. Ve kayıtlarına, inanç sistemine göre de karşına bir gerçeklik sunuluyor aslında. İçindeki şey ama orada böyle akıp gidiyorsun nereye gittiğini bilmeden aslında ve sürekli de şikayet ediyoruz o noktada. İşte var olan halimden memnun değilim diye. Ama aslında sen de diyorsun ki bu konuda hani sorumluluk alın, elinizi taşın altına koyun. Bununla ilgili bir rehberle, bir koçla, bunu bilen bir insanla, yani eşlik edecek biriyle yola çıkıp pes etmeden azimle orada ilerlemek gerekiyor. Başka türlü oturduğumuz yerden hiçbir şey yani olumlama yapalım, hayal kuralım, işte board'umuzu hazırlayalım ve her şey olsun bitsin gibi kadar basit değil. Çünkü biz onları da dahil olmalıyız. Ha bu arada onu diyecektim. Onlar yanlış değil. Onları da yapma. Onunla enerjisel evrenle bağlantıdasın. Yani gerçekliği şey yapıyorsun. İkisi bir arada. Yani o birini tek yaptığında yemeğin malzemesi eksik kalıyor.
Evet, yani istediğin gibi çıkmıyor ortaya yemeğin sonucu, ki şu anda hepimizin yemekleri ortaya istediğimiz gibi çıkmayabiliyor. Çünkü öğrenme zamanındayız. Yani bunlar bugüne kadar insanlığa öğretilmedi ki, öyle deniyoruz tutmuyor, böyle deniyoruz tutmuyor, öyle deniyoruz ha tutuyor falan. Yani yeni bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz aslında insanlık Ya olarak. aslında sen iki şeyi birleştiriyorum dedin ama aslında üç şeyi birleştiriyorsun. Yani hem koçluk var içinde, hem regresyon var, hem de üçüncüsü aslında şu anda tek yani farkına vardığım benim de o süreçte frekansını o şeye uyumlayacak çalışmaları da öğretiyorsun aslında. Tabii. Evet, içsel dönüş, içsel yaratım çalışmaları. Zaten yaratımda ustalık diye 6 aylık bir programım Evet, vardı benim uyguladığım. evet. Artık onu şu anda kaldırdım, yapmıyorum. Belki ileride olur tekrar. Şimdi niyetim regresyon terapistliği eğitimi açmak, inşallah bu yıl olacak, o yapıştı elime. Yaratamıyorum henüz onu. Kitap da öyleydi, uzun süre yaratamamıştım. Sonra doğdu. İşte bu da iyi bir örnek. Zamanı var çünkü. Bir şekilde onu henüz yaratamıyorsak o pişiyor daha rahimde yani. Evrensel rahimde doğmayı bekliyor benim aracılığımla. Ha bu sene, ha o sene falan derken inşallah bu sene olacak. Odağımı o tarafa kaydırdım. Bu da iyi bir örnek oldu. Yaratamadığımız şeyin de bir zamanı, bir şeylerin de bir zamanı var. O zamanı beklememiz gerekiyor eğer her şeyi yapıp işte kitapta öyle 10 yıllık bir bekleme süreci. Ben zaten böyle her şeyi bir uzun uzun yapıyorum ki sonra anlatabileyim diye herhalde. Dolayısıyla evet, işte hepsini bir arada yapma. Ha, onu söyleyecektim. Yaratımda, ustalıkta işte hepsini birlikte çalışıyorduk. Aynen öyle. Yani bayağı kişilerin mesela o yolculukta azalırsa, yetmeyebilirse diye yanıma fişi koymuştum. Bir dakika şimdi. Onun mesajı geldi. Şu şarjı takayım. Bir dakika. O 6 aylık programlarımdan birinde böyle bayağı 20 yıl tasavvuf, Aikido falan çalışmış bir danışanım. Hayat amacım ne, arıyorum bulamıyorum. Eğitimde 2 ay geçti. O arada 2 günlük bir uyanıştan ustalığa seminerim. Onun öncesinde ben hala bulamadım falan diye. O 2 günün sonunda çıktı, ayağa kalktı ve bir paylaşım yaptı ve bulmuştu aradığı şeyi. O da finans alanında çalışıyordu. Bir şirkette finans müdürüydü. Çocuklarla çalışmak istediğini karar vermişti. Ve gerçekten o da bıraktı, o senenin sonunda mı 6 ay sonra mı, tam hatırlamıyorum tarihi. İş hayatını bıraktı, eğitimlerini aldı. Çocuklarla çocuk yogası eğitimi aldı. Hem çocuklarla çalışıyor. Regresyon eğitimi aldı. Ben vermediğim için başka bir yerden vesaire. Terapiye başladı. Yani bütün hayatını değiştirdi. O yaratımda, ustalıkta onu e, tabii çok, çünkü hepsi de birlikte çalışınca o işte ortaya çıkabiliyor. Peki ama arada bir de mucizevi şeyler de var değil mi? Yani simyacıdan bahsetmişsin mesela. Yani çok e, kendimizi adayıp da bir yola çıkıp stratejik olarak bütün adımlarımızı belirleyip adanmış bir şekilde onları gerçekleştirirken de bir şekilde işte orada da adam mesela birçok kişi kitabı basmamış, sonra birisi kabul yani çok satılmayan bir kitabı basmayı kabul etmiş. Bazen de o çok ciddi o enerjiyi, o niyeti koyduğun zaman mucizelerle de desteklendiği olabiliyor. Tabii, aynen öyle. O, sen kendi payına düşeni yaptığında bir noktada evren sana pıt diye o şeyi, kapıyı açıyor bir anda. Dolayısıyla birlikte yaratmış gibi bir şey oluyor. Orası bana hep çok enteresan geliyor da yani biz ne kadar dahiliz,
sistem onu ne kadar yani ne zaman destekliyor, ne zaman bizim çabamız, orada çok ciddi bir aslında hassas denge var sanki. Evet, kesinlikle var. Yani tam olarak bilemiyoruz. Bir de herkesin hayat yolculuğu planı, yaptığı kontratlar bu hayata geldiğinde sunacağı bunun için her şey ona göre. Çünkü biz bir yere gitmek istiyor olabiliriz ama bizim hayat kontratımız ve dünyaya sağlayacağımız fayda o tarafta olabilir. Yine kendi potansiyelimiz yolunda da ilerliyor olabiliriz ama aslında başka bir yere gitti. Yani hem basit hem çok kompleks bir sistem içindeyiz. Ama bizim payımız ne kadar? Bizim payımız çok büyük, o kesin. Yani biz biz elimizden gelenin %100'ünü yapabileceğimiz maksimumunu yapmakla yükümlüyüz aslında kısacası. Gerisi de zaten kabul ve tevekküle geçiyor. Evet. Peki bence yani çok önemli bir konu başlığı bu. Herkes ne istiyorsa ve nasıl bir hayatını nasıl dönüştürmek istiyorsa çok ciddi ipuçları olduğunu düşünüyorum içinde. Evet, bence de. Umarım faydalanırlar diye benim soracaklarım bu kadar. Ya ben sadece şeyi çok net hatırladım tekrar okuduğumda. Ya çalışmamız gerekiyor kendi üzerimizde. Gerçekten kolları sıvayıp önümüze koyup ben hangi konuda daha güçlüyüm, hangi konuda daha zayıfım, gerçeklerim neler, nasıl bir insanım, nereye gitmek istiyorum. Şu dönemde herkesin yapabileceği ve yapması gereken en önemli şey bu. Daha Evet. önemli bir şey yok. İşte sebebi de zaten daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Bu teknolojik devrim vesaire her şey iç içe geçiyor. Bakalım, çok işte güneş patlamalarını konuşarak başladık. Enteresan zamanlardan geçiyoruz. Hiçbirimiz sonuçta %100 ne olacağını bilmiyoruz. Ama olasılıklar bayağı belli. Çok yakından hani bu sürecin içinde uzun zamandır olan ve dünyanın gittiği bu ruhsal uyanışı farkındalığıyla yaşayan kişiler olarak tablo bayağı net, gittiğimiz yer görünüyor. Ama yine de onun içinde de çok bilinmezler var. Hani o gördüğümüz kadarını burada herkesin anlayabileceği dilde paylaşmaya gayret ediyoruz. Farkında olan birçok kişi ama 2030'a kadar bayağı başka bir dünyada yaşıyor olacağız. Çok çok enteresan şeyler olacağını düşünüyorum 2030'a kadar. Yani hakikaten şu dönem, şu zaman kendi üzerinde çalışmayı en çok gerektiren zamanlardan bir tanesi. Dün bir danışanımla çalışıyordum. O da avukat, işte onun dünyasına birazcık girdim. Tabii çok zor şeyler yaşıyor. Yani onun mesleği itibariyle dinlediğim. Tabii zor bir alan, yani avukatsan hani en karanlık durumdaki insanlarla çalışıyorsun ve zor şeyler yaşıyorlar insanlar. Hani ama çoğu kendi içsel bakışından, içsel durumundan dolayı. Yani her durum ve her durum şifalanabilir. Ama insanların o şifalanma yolculuğuna çıkacak bilince geçmeleri esas mevzu. Evet. Bakalım neler bekliyor bizi önümüzdeki dönem ve yıllarda. Bu ay içinde şunu söyleyebilirim. Zaten Mart ayına, 3. aya geldik. Ekinoks'a doğru ilerliyoruz, 21 Mart. Hı. Aslında Ekinoks 21 Mart gerçek yılbaşı kabul ediliyor. Çünkü gece ve gündüzün dengelendiği, zaten Koç burcu ilk burçtur. Hı hı. Astroloji bilenler için Koç'la başlar. Niye Koç'la başlar? Çünkü yeni yıl aslında Koç'un burcunun olduğu Hı. zaman. Yani o da değiştirilmiş Matrix sistemi tarafından. Biz yanlış zamanda yılbaşını yaşıyoruz. Dolayısıyla 21 Mart gerçek yeni yılın başlangıcı olan ve çok önemli bir tarih o nedenle. İşte artık gece ve gündüz ışık
dengeleniyor ve ışığın artmaya başladığı. İşte aslında kış içe kapandığımız, içe döndüğümüz, işte daha evlere giriyoruz. Daha çok kışın çalışılıyor ama kış daha rahme, içe, bilinçaltına dönüş dönemidir. Yazda dışa açıldığımız, günlerin uzadığı, işte sebzelerin yetiştirildiği, toplandığı, doğanın canlandığı, daha dışarıda olduğumuz bir döneme geçiş yapıyoruz. Tutulmalar var. Tutulma dönemine giriyoruz. Mart sonu ve Nisan'da. Önümüzdeki hafta Ramazan da başlıyor diyor. Evet, şimdiden Allah kabul etsin tutacak olanlara. Aslında Ramazan'da beslenmeme yine detoks mantığında. Dini de incelediğimizde, yani detoks yaptığımız zaman beslenme durduğu için organları iyileştirmeye ayırabiliyor vücut zamanı. Ben seneler önce detoksa gidip bir hafta sıvı detoksu yapmıştım. Orada detaylı anlatılmıştı. Oradan biliyorum. Yani vücut sindirim sistemini durdurduğu zaman o enerjiyi vücut organlarını iyileştirmeye harcıyor. Aslında yemek yememenin mantığı dinlerde de bu olduğunu düşünüyorum. Fakat biz ne yapıyoruz? İftar açarken muazzam bir yükleme yapılıyor vücuda. Çok ciddi. Tam o zaman o etki ortadan kalkıyor. Hem bir de gece yapıyorsun bunu. Bütün gece sindirimle uğraşıyor. Dolayısıyla oruç tutanların da aslında o detoks mantığında o yedikleri kısmı da çok hafif tutmaları çok önemli bence. Yani aslında dindeki her şeyin karşılığını gerçekten çözdüğümüzde çok anlamlı sebepleri var. Yani bizim dinimizde içki içilmemesinin de sebebin ne olduğunu ben içkinin zararlarını anladığım zaman anladım. Ama o bir kural olunca, bir zaruriyet, bir yani günah şeriatla iş başka bir şeye dönüyor, tepki oluyor. Yani günah falan değil. Sadece sana zararlı olan bir şeyi sana uyarıyor. Aslında konu orada. Doğru çözüldüğü zaman, dekode edildiği zaman da hepsini görebiliyoruz. Mart sonu ve Nisan'da tutulmalar var. O reset zamanları. Astrologlar da genel olarak Nisan'da büyük bir takım olaylar beklediklerini söylüyor. Yıllık astrologları da dinliyorum. Önemli bir ay olduğundan bahsediyorlardı Nisan'ın. Onu bilmiyorum ama tutulmanın ortasına giriyor. Güneş patlamaları Nisan ayında çok güçlü güneş patlamaları olabileceği uzun zamandır ruhsal camiada da söyleniyordu. Yani öyle senenin ortasına doğru ilerlerken böyle yine bir ortalık böyle bir şey olabilir. Hareketli bir dönem başlıyor gibi. Bir hareketlenmeler başlayabilir. İşte pandemi ne kadar büyük bir uyanışa sebep oldu. Zorlayıcı kolektif olaylar bizi dönüşme ve uyanışa sevk ediyor. Yoksa böyle bir yayılıyoruz yani pandemi o bu yaşandı. Yine herkes standart hayatlarına işte nereye yatırım yaparım, dolar ne oldu, indi çıktı. Aman aman ekonomi falan, siyaset hala herkes oralarda. Bütün enerjisini harcıyor oralara. Ya eski şeylerine geri döndü birçok kişi. Evet, kaçınılmaz olunca ancak kafa yoruyoruz gibi bir şey oluyor ama umarım bu konuşmalarla ve bu farkındalıklarla da biraz daha herkes şey yapsın yani kendini payına düşen şeyleri başlasın diye ümit ediyorum. Kendim dahil. Evet, hepimiz için aynen hepimiz kendi olduğumuz yerden bir yolculuktayız. Hepimize kolaylıkla olsun. Evet, güzel bir sohbet oldu. Bu geçici olarak Instagram'da olacak. Sonra birisi kayıt alın yazmıştı. Şöyle evet kayıt alıyoruz ama esas YouTube kanalım için yaptığımız bir yayın bu. Sonra YouTube kanalıma yükleniyor ve Instagram'dan kalkıyor. YouTube kanalım üzerinden seyredebilirsiniz ve biz de tabii ki daha çok insana ulaşırsak çok iyi olur. Hem bizim için hem bu bilgilerin paylaşılması için. Dolayısıyla dinliyorsanız, beğeniyorsanız
Arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Daha fazla insana ulaşması çok önemli. Burada da biz algoritmanın ve işte sistemin şeyinde kurduğu sistem içinde hareket etmeye çalışıyoruz. Burada kişilerin destekleri, katkıları çok çok önemli. Dolayısıyla beğenirseniz bunu, kanalıma abone olursanız, tabii ki bu konuştuklarımızı beğendiyseniz başkalarıyla paylaşırsanız hem bize hem de bütüne katkı sağlamış ve bizi ve bütünü desteklemiş olursunuz diye ben de buradan bir çağrı yapmış olayım. Çünkü hepimiz her şey birbirine etkiliyor. Tek başına bir şeyleri bir yere kadar yapabiliyoruz. Bilgiler orada. Gerçekten önemli bilgiler paylaşıyoruz. O bence teknolojiyle olan bölüm çok çok önemliydi. Bu kaçıncı? 9. bölümümüz galiba. Evet, ben sayısına şu an hakim değilim ama Galiba 9, evet. Yani ben de kitabın hakikaten ne kadar dolu dolu olduğunu şimdi 9 haftadır biz hala kitabı yarıladık mı? Yarıladık, biraz geçmiş oldu. Evet, 9. Yani ben bölümde sana hep söylüyorum, çok dolu hakikaten. gerçekten öyle. Ben de şimdi tekrar kitabın üstünden geçmiş oluyorum. Yani ben bu arada soruları bilmiyorum, söylemiştim. Sadece konu ve bölümlerimizi biliyor oluyorum. Kitabı da tekrar okumuş olmuyorum. Yani ben çok uzun zamandır okumadım kitabımı. Sadece şimdi başladım okumaya çünkü tercümesine başladım kitabın. Yine yapay zekadan destek alarak ben de hem ona laf ediyorum hem de bir taraftan da destek alanlardanım. Şu aşamada yapacak bir şey yok. Pozitife kullanacağız Pozitife sonuçta. kullanacağız. Aynen öyle, kullanabildiğimiz kadar. Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Fundacığım bitirmeden? Yok, yani ben de şimdi son bir şeye baktım. Doğa bölümüne geldik. Yani benim hep burada da senin temas ettiğin ve benim de aklıma takılan şeylerden biri, mükemmeliyetçi olmaya çok çabalıyoruz. Bu birçok insan için de ciddi bir virüs. Şimdi en son ona baktım notlarımda. Ondan biraz kurtulmamız gerekiyor. Çünkü dört dörtlük yapalım bir şeyleri derken hiç yapamamak gibi bir sonuca varıyoruz. Ben galiba sadece onu ekleyeceğim. Senin de önemli bir notun olduğunu düşünüyorum çünkü. Hiçbir şey yapmamaktansa birer adım adım, küçük küçük ne yapabilirsek kârdır diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Yani o mükemmeliyetçilik çok yine regresyonda çalıştığımız konulardan bir tanesi. Ha, ben bir de şeyi ekleyeyim. Şimdi onu sen de bilmiyorsun Ekinoks'ta demişken. Ekinoks'ta ben bir etkinlik yapacağım. Ekinoks meditasyonu ve regresyonla ilgili bilgi verdiğim bir online çalışmam olacak. Herkes davetli, yani ücretsiz bir çalışma ama İngilizce olarak, yani aslında yurt dışına hedefliyorum bu çalışmada. Özellikle İngiltere'de olan bir danışanımla beraber organize ediyoruz. Dolayısıyla İngiltere'ye yönelik bir etkinlik olacak bu. Ama İngilizce olduğu için yani Türkler de katılabilir ama İngilizce olacak. Veya Türkiye'de de veya yurt dışında böyle bir akşamı yaşamasını istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sen de bilmiyordun bunu, şimdi sana da şimdi Evet, hayırlı olsun. söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ekinoks meditasyonu yaptırıp sonra regresyonla birkaç kişi üzerinde minik minik çalışma da yapıyor olacağım. Güzel bir akşam olacak inşallah diye düşünüyorum. Güzel, paylaşalım yurt dışındaki arkadaşlarımızla da. Evet. Yani İngilizce bilen herkese açık tabii. Tamam, harika. Peki, teşekkür ederiz Zekiyeciğim. Ağzına sağlık. Canım, ben teşekkür ederim. Çok keyifli geçiyor sohbetlerimiz. Soruların süper. O zaman seni öpüyorum. Herkese öpüyoruz. Herkese harika bir akşam olsun. İyi akşamlar, hoşça kalın.